Yani bir davanın zaferi o davayı güden insanların iman kuvvetine bağlıdır. Cami içindekiler, hani bir hocamız anlatıyordu, diyordu hanımı gelmiş, eşi gelmiş daha doğrusu. Hocam ben hanıma namaz kılması gerektiğini hatırlatıyorum. Ondan sonra defaatle kendisine söylüyorum ama bir türlü namaza yaklaşmıyor. Namaz kılmıyor. Ben Allah'ın emrini yerine getirmeyen birisiyle hayat sürdürmek istemiyorum. Ne dersiniz? Demiş, suç senin demiş. Nasıl demiş benim? Ben o kadar hatırlatıyorum, ben namaz kılıyorum, ben güzel örnek olmaya çalışıyorum ama kendisi yapmıyor. Suç senin demiş. Nasıl benim demiş? Eğer demiş sende nezaket görseydi, sende incelik görseydi, sende kemalat görseydi, sende adalet görseydi, sende mütevazilik görseydi, vay be, kıldığı namaz adamı ne güzel yapmış ya. Ben de namaz kılayım, ben de ona benzeyeyim demez miydi diyor. Arkadaşlar, cami içindekiler eğer mütevazı olursa, eğer davranışlarında öğrendikleri bilgiler, hikmetler, davranışların ticaretinde, sokakta, evinde olmuş olsaydı, cami dışındakiler, vay be adamlara bak ya ne güzel olmuşlar ya. Biz de içeri girelim de biz de onlar gibi olmaya çalışalım demezler miydi? Hani diyor ya üstad, eğer biz ahkam-ı Kur'aniyenin ve hakaik-ı imaniyenin emirlerini kendi fiillerimize tezahür etseydik ve sair dinlerin tabileri zümre zümre İslam'a girecekler, belki de küre arzın yarısından fazlası Müslüman olacaktı. Bizde iş yok. Hal ve hareketlerimizle İslam'ı temsil etme noktasında sorunlar yaşıyoruz. İki sorunumuz var. Teslimiyet ve temsiliyet. İslam'a düzgünce teslim olamadığımız için İslam'ı da düzgün temsil edemiyoruz. İnsanlar bize baktığı zaman, mesela Peygamber Efendimizin en çok şeylerine baktığımızda, sünnetlerine baktığımız zaman en çok öne çıkan 3 sünnetini say desek hemen sakal gelir, cübbe gelir, sarık gelir değil mi? Tebessümü gelmiyor mu? Bir aynanın veya suyun yansımasında saçını düzeltmesi, misafirin karşısına çıkması, hediyeleşmesi, bunlar gelmiyor bizim aklımıza. Bakın şekle biz indirgemişiz sünneti. Davranışlarda Abdullah bin Mesud diyor ki radıyallahu anh, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah'tan daha çok tebessüm eden birisini görmedim. Adam asansöre biniyor. Affedersiniz, albenli bir bayan gördüğü zaman, efendim buyurun buyurun, hay hay efendim, asansörün kapısını tutuyor. Bina görevlisi geliyor, temizlik görevlisi geliyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyor. Nezaketli olmakla nezaketli davranmak bambaşka şeylermiş. Birisi içsel, birisi yüzeysel. Bizim davranış, işte biz de Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kur'an-ı Kerim okurken yüzünü okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i yüzünü okuyanların Kur'an'da yüzüne geliyor işte. Dolayısıyla İslam'ı temsil etme noktası, teslim olacağız ki, düzgün bir şekilde teslim olacağız ki temsiliyetimiz de düzgün olabilsin. Dava adamı olacağız. Dördüncüsü وَصَلَوَاتُ الْاَتْقِيَا. وَصَلَوَاتُ الْاَتْقِيَا. Mustadafların, amaların, kadınların, pirifanlerin, çocukların ihlasla yapacağı bir dua. Arkadaşlar, biz dua ediyoruz. Dua ettikten sonra duamız niye kabul olmuyor diye bazen şikayetler duyuyoruz. Dualarımız yerine ulaşıyor. Ancak bizim istediğimiz zamanda olmaz. Ya ertelenir, ya hemen verilir, ya ondan daha güzeli verilir, ya biraz bekleme süresine alınır, ya son nefeste olur, ya kabirde karşımıza, ya bir yerde çıkar. Ama önemli bir unsur var, husus var. Dua ederken ellerimizi açarız. Ne demek bu? Allah'ım ben elimden gelenleri yaptım, elimden gelmeyenler için sana el açtım. Dualarımı kabul et derken acaba o duanın altyapısını doldurabildik mi biz? Yani fiili dua dediğimiz şeylerimizi devreye sokabildik mi? Biz elimizden geleni gerçekten yapabildik mi? وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Adamın giydiği haram, içtiği haram. Kursağında haram lokma var.
Allah'ım bize cennetler nasip eyle. Allah'ım bize huriler nasip eyle. Allah'ım işte dirlik, birlik, beraberlik nasip eyle. Olur mu böyle bir duanın kabulü? Olmaz. Bizim İslam anlayışımız var ya, toplumun genel olarak şu. Yediği önünde, yemediği arkasında. Yazın yazlık evinde, kışın kışlık evinde. Et diye süt diye dokunmayan, kasasından kesesinden tek kuruş harcamayan, mangalda kül bırakmayan, sabah namazına kalkmayan, sabah namazını kaçırıp sabah kahvaltısını kaçırmayan, televizyonda mazlumların başlarına inen varil bombalarını seyreden, aman kızım aman oğlum kapat diyen, iştahımız kaçmasın diyen ve ondan sonra Allah'ım bize yatak, yorgan, döşek ölümü ver, bir hafız-ı kelam başımızda Kur'an okusun, bizi cennete koy. Bir de hurilerle evlendir. Bizim Müslümanlık anlayışımız bu. Dini değerleri yaşarken maalesef karşılaştığımız tablo bu. Biz basite indirgedik dini. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. وَمِنَ النَّاسِ Estağfirullah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Hac suresinin hemen 2. sayfasında. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a bir tek cihetle, bir tek yönden ibadet ederler. Eğer bir nimete, bir başarıya kavuşurlarsa sevinirler. Ya zaten ben bunları hak ettim. Ben zaten ibadet ediyordum, zaten oruç tutuyordum, zaten zikir ediyordum. Zaten Allah'ın bana bunları vermesi normaldi. وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ İmanının denenmesinden dolayı kendisine dünyevi bir musibet, bir hastalık, bir zarar dokunduğu zaman da اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ Allah'tan yüz çevirir. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyasını ve ahiretini hüsrana uğratır. Bizim Allah sevgimiz neyi biliyor musunuz? Allah'ım seni seviyorum çünkü sana muhtacım. Yani muhtaç olmasak hani vaat etmeseydi Allah cenneti ona bile etmezlerdi secde diyor ya Mehmet Akif. Ya yani dolayısıyla kendi kendimizi kontrol etmemiz lazım. Kendi iç dünyamıza çeki düzen vermemiz lazım. Dua ediyoruz, kabul edilmediğini düşünüyoruz. Ya her işlediğimiz günahın arkasından Allah hemen belamızı vermiyor. Buna şükretmiyoruz. Ya arkasından, işlediğimiz günahın arkasından başımızdan bela eksik olmasaydı? Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, mesela ahirete iman ettiğimizi söylüyoruz. Ahirete yani dindarlık bilincimizi yeniden masaya yatırıyoruz. Konu başlıklarını belirliyoruz ve bir hedefe doğru gidiyoruz. Ahiret inancı bizim için ne demek? Mesela ahirete inanıyorum demek Allah'ın var olduğunu kabulleniyorum. Hesaba çekileceğime, yaptıklarımın bir gün benden sorgu olarak benden hesap sorulacağına, Allah'a ait hakların benden sorulacağına, kullara ait hesaplardan hesaba çekileceğime, bunun sonucunda ya mükafatlandırılacağıma ya da cezalandırılacağıma iman ediyorum. Ahirete iman bizim için bu. Yani sadece cennete, cehenneme iman etmek olmuyor. Cennete ve yani çünkü cennet de cehennem de bir hesabın sonucudur. Hesaba çekileceğine inanmayan bir kişi cennete de cehenneme de inansa boştur. Çünkü hesaba çekileceğine inanmıyor. Cennete inansa ne inanmıyor. Bazıları diyor ben deistim diyor Allah muhafaza. Niye? Peygamberi kabul etmiyor, kitabı kabul etmiyor, ahireti kabul etmiyor. Daralmış ateistlikten başka çıkış yolu yok. Bari diyor Allah'ın varlığını kabul edeyim diyor. Belki o beni kurtarır. Belki beni o kurtarır. Ateistin artistliği türbülansa girinceye kadardır. Türbülansa girdiği zaman artistlik biter. Ya hayy der, ya kayyum der. Eşhedü en la ne kelime-i şehadet nasıl söylenir onu öğrenmeye çalışır. Şimdi hesap ne? Allah kıyamet günü bizi iki türlü hesaba çekecek. İki türlü. Bir, Allah'ın hakkı olan amellerden. İkincisi kul hakkı olan amellerden. Yani gıybetti, dedikoduydu, sözünde durmamaydı, emanete sahip çıkmamaydı, komşuluk hakkıydı, işte kardeş hakkıydı,
akrabaydı, çocuk hakkı, eş hakkı. Yani kısacası insana dair her türlü amel, kul hakkı konumunda. Torpil yapan adam ahirette hesaba çekileceğine inanıyorsa niye torpil yapar? Geldik bizi kendimizi masaya yatırmaya şimdi. Ben camideyim, namazı kıldık. Bir gazeteci arkadaşın yanına gittik. Çay içiyoruz. Bir de yanımıza birisi geldi. Kelli felli bir adam, varlıklı bir adam. Tabii yüksek perdeden konuşuyor. İşte bak benim şöyle bakan arkadaşım var. İyi diyoruz. Dinliyoruz böyle. Hele nereye gidecek diyoruz. Hocam diyor işte birisi geldi dedi çocuğumu memur yapacaksın. Başka gidecek yerim yok. Ben de işte bizim bakana telefon açtım. Benim bir adam var bunu memur yapacaksın. Tamam da falan yerde imtihana girsin. Girmiş çıkmış telefon açmış. Demiş nasılsın iyi misin? Demiş iyiyim ama benim adamın kaybettiğini söyleme de ne söylersen söyle. Dolayısıyla ondan sonra böyle şeylerle karşılaşılıyor insanlar. Ve sonuçta yani haksızlık yapan insanların başkasının hakkını yiyerek bir yerlere gelmesi. İşte biz bunu niçin yaparız? Ahirete inanıyorduk biz. Torpil yapma. Ve ondan sonra ne diyor biliyor musun? Dedim ya, yanlış yapmışsınız. Ama hocam diyor her gün anneme babama Yasin Şerif okuyor. Bu Yasin Şerif okuması yeterli midir? Kurtarır mı? Olmaz. İşçisine, memuruna karşı saygısız, kibirli olan biri hesaba çekileceğine inanıyorsa bunun için yapar. Adam kayıran hesaba çekileceğine inanıyorsa bunun için yapar. Görevi kötüye kullanan birisi, görevi layık ve ehil olmayan birine veren hesaba çekileceğine inanıyor. Bunu neden yapar? Biz bunları yapıyoruz, toplum olarak yapıyoruz ve dindarız. Hesaba yani ahirete inanan biri haklara dikkat eder. Hesabın altından kalkamayacağı işlere girişmez. Ahiret yurdu için azık hazırlar. Dillerde hayırla yad edilecek amellere sarılır. Yani dil ucuyla dünyada musalla taşına konulan birisine Hoca Efendi'nin teberrüken aziz cemaat haklarınızı helal ettiniz mi sözüne karşılık helal olsun ifadeleri geçerli değildir. Müşteri esnafta ne kadar hakkının olduğunu bilse helal eder mi? Yumağından çalmışsa, etinden çalmışsa, etin içerisine başka şeyler karıştırmışsa, benzin istasyonunda yakıt diye başka şeyler karıştırmışsa, helal olsun diyorsun. Böyle yaptığını bilsen helal eder misin? Memur amirinde ne kadar hakkı olduğunu bilse helal olsun der mi? Öyle helalleştim diye kendi kendimize avutmayalım. Şahit olduğumuz kadarıyla toplumda namazla, oruçla, haçla, zekatla ilgili ayetler, hadisler ne diyor diye birçoğumuz vaazlarda, bayram vaazlarında, Ramazanlarda bunları duyduk, bunları biliyoruz. Aynen az çok duyduk bunu biliyoruz ve yerine getirmeye çalışıyoruz. Yıllardır mukabele okunuyor arkadaşlar. Yıllardır mukabele okuyoruz. Ramazanlarda Furkan indiği, Kur'an indiği o ayda. Yüzlerce hatim indirdik. Peki okunan bu kadar Kur'an'ın hayattaki etkisine bakıyoruz. Çarşılarda, pazarlarda ne kadar etkili Allah aşkına? Şöyle şehrin bir ucundan bir ucuna baktığımızda acaba neresi Müslüman bir hayatı yansıtıyor? Üniversitelerin, okulların, sokakların, iş yerlerinin, organize sanayilerinin neresinde Müslümanca bir yaşamın belirtisi var? Halbuki bu toplumda binlerce hatim indiriliyor, zikir halkaları yapılıyor. İnanın mübalağa yapmıyorum. Belki sahabe bizim kadar Kur'an-ı Kerim hatmetmemiştir. Sayısal olarak söylüyorum. Ama onlar öğrendikleri her bir ayetin hayatlarına yansımasıyla meşhurdurlar. İnsanların helal haram demeden haram kazanma derdine düştüğü garip ve acımasız bir çağdayız. Bir taraftan bakıyoruz bir öğrenci telefonunu caminin prizine taktı diye bana hakkı geçti diye hocam şu parayı alın caminin kumbarasına atın diyen bir adam, bir çocuk, bir genç veya üniversitenin fakültesine takıyor. Bir adam da var otobüsünü, arabasını, servisini cami suyuyla yıkıyor. Acaba bu helal mıdır, haram mıdır? Bunun umursamıyor bile.
Öbür tarafta evi başına yıkılmış. Enkaza dönüşmüş, evinin malzemesini satmak zorunda olan birisine leş kargaları gibi, akbabalar gibi bekleyen kimseler var. Kombisini söksün, peteğini söksün, ben alayım, bedavaya alayım, bedavaya çıkaralım derdinde. Şimdi bunlar ticaret yapıyor mu zannediyorsunuz? Haram mı? Haram. Haram ille domuz eti değil ki, faiz değil ki. Yani biz haram dendiği zaman rüşvetten, faizden, domuzdan bunlar aklımıza geliyor. Kazanma biçimi dediğimiz şey de bu. Kişi yani mağdur olmuş, mecburiyetten dolayı ucuza, kelepir fiyatına satmak zorunda kaldığını bile bile gidiyorsun, gözyaşları içerisinde akıttığı halde ondan ölü fiyatını alıyorsun. Bu haram mı, helal mı? Buna dikkat eden kim? Bizim toplumumuzda güzel bir söz var. Ağlayanın malı gülene fayda eder mi? Etmez. Peki biz bunu yapıyoruz. Acaba kimlerin hakkı var üzerimizde? Kimlerin bedduasını aldık diye hiç soruyor muyuz? Yani şimdi biz ticaret yaptığımızı zannediyoruz. Onun için akıttığı gözyaşının üzerine kimse iflah olmaz. Ama millet alıyor. Ben alsam ne olur? Abi beraber cehennem yolcusu olmak istiyorsan buyur. Herkes yap. Bize ne bundan? Hak etmediği bir görevi birisi bularak ayarlayan ama ondan daha ehil olan kişiler yıllarca bekliyor. Ve sen o görevde kendince helal kazanıyorsun. Hırsızlık. Yanlış yaparak bir ünvan elde ettin, bir kariyer elde ettin, intihal yaptın, başkalarının bilgilerini çaldın. Ve onu sen kendi bilgin gibi gösterdin. Haram mı? Haram. İşte bizim hayatımızı, ibadet hayatımızı, dindarlık hayatımızı bunlar allak bullak etti arkadaşlar. Dindarlık bilinci diyoruz. Namazdan tat alamıyormuş. Namazdan zevk alamıyormuş. Midene girene bak bir. Ettiğim dua kabul olmuyor. Kimin ayağına bastın acaba? Kimin yüzüne boğdun acaba? Başından bela eksik acaba kimin yuvasına zarar verdin? Kimi haset ettin? Bir olumsuzlukla karşılaştığında bir büyücüye, muskacıya git, paraları oraya dök ve o da seni sömürsün, soysun. İşte bizim formülümüz bu. Bir arkadaşımızın, hoca arkadaşımızın yanına bir hanım, bayan geliyor. Kucağında çocuğuyla beraber. Kaynanasını kötülüyor, görümcesini kötülüyor, kayınbasını herkesi kötülüyor. Artık diyor çok konuştu. Bacım sen ne istiyorsun? Dedi ki işte kayınvalidem eşimle aramın bozulması için büyü yaptı. Bu büyüyü bozar mısın? Ben dedim ki bozarım dedim. O zaman boz dedi diyor. Elime kağıt aldım diyor. 1. Fazla konuşma. 2. Yemeği zamanında yap. 3. Evin temize dikkat et. 4. Kocanın akrabayla iyi geçin. Yazdım verdim diyor. Kadın kağıda baktı diyor. Hocam burada Türkçe yazıyor. Ben dedim ki Allah Türkçe okumasını da biliyor. Yazıya baktı. Hocam ben bunları yaparsam eşim beni sever. De baktı büyü de bozuldu. Yani insanlar olumsuzluk karşısında kendisini masaya yatırıp da ben bu durumda ne yaptım ya? Gerginlik mi, agresiflik mi yaptım? Öfkeme hakim olamadım mı? Acaba yanlış bir şey mi yaptım diye kendisini sorgulamıyor. Olumsuzluk bir şey olduğu zaman birilerinin üzerine hemen fatura etmeye çalışıyor. Bizim hemen formülümüz bu arkadaşlar. Kendimizi masaya yatırmıyoruz. Kendimizi sorgulamıyoruz. Kendi yanlışlarımızı düzeltmiyoruz. Yanlışları hepsi birilerine havale ediyoruz. Tenkit etmek çok basit. Toplumda bir sürü sorun var. Bir Diyanetin üzerine havale et, İmam Hatiplerin üzerine havale et, ilahiyatların üzerine havale et. Yıkım alanları daha fazla. Bunları kimse düşünmüyor. Barların, pavyonların, ifsat alanlarının sayısı bunlardan daha fazla. Sen kendine belirlenmiş olan o alanda İslam'ı, Müslümanları temsil edeceksin, anlatacaksın, söyleyeceksin. Ya biz cezaevine mahkumlara ders vermeye gidiyorduk görevli olarak. Vallahi mahkumun birisi gençti, 18 yaş altı. Ben Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyordum. Ya bazıları öyle bir şey ki dinlemiyorlardı. O dinleme formülünü yakalayana kadar, o nüansını yakalayana kadar çok zorluk çektim ama dinlemeye başladılar. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlattım. Vallahi gencin birisi hüngür hüngür ağladı. Vücut dövmeli, jiletli. Ben ondan daha fazla okumuştum Peygamber Efendimiz'in hayatını. Ben onun kadar ağlamadım. Daha yüreğine dokunmamış insanlar var. Bunun vebanı kim verecek? Güzel örnek olmuyoruz ki insanlar bize bakarak İslam'a ısınmıyorlar. Bunun vebanı kim verecek? Biz İslam'a yan gözle bakan insanların eline biz malzeme oluyoruz, meze oluyoruz. Yanlışlarımızla adama bak namaz kılıyor. Yani
yalan söylüyor. Hacca gitmiş gelmiş düzenbazlık yapıyor. Biz bunları kendimize niye söylettiriyoruz arkadaşlar? Buradan çıktıktan sonra bu dindarlık bilincimizi yeniden gözden geçirip yanlışlarımızı tespit edip o yanlıştan uzak durmazsak bu sohbetin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Geldik, gittik, konuştuk, muhabbet ettik, çayımızı içtik. Ya Allah, herkes evine. Ama önemli olan buradan çıktıktan sonra hayatımızda bir değişim ve dönüşüm olacak mı, olmayacak mı? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Adam öğretmen arkadaş, o da din kültürü hocası arkadaşımız. Ya duyuyoruz, bakın duyuyoruz, evinde hanımına zulmediyor. Zulmediyor. 3 ay boyunca, 4 ay boyunca konuşmuyor. Ya bazı insanlar çok kindar ya. Ya dindar insan kindar olur mu ya? Ya hanımın sana gençliğini vermiş, ömrünü vermiş. Bir sürü çocuk vermiş sana ya. Ya bazı insanlar gururunu ayaklar altına alamıyor. Kendi yanlışlarını görmek istemiyor. Ve hatayı hep başkasına yüklemeye çalışıyor. Ve ondan sonra hanımıyla 3 ay boyunca, 4 ay boyunca konuşmuyor ya. Dışarıdan başkalarına çok güzel gözüküyor. Çok iyi gözüküyor. Çok merhametli. Böyle çok centilmen. Çok mütevazi davranıyor. Ama evde hanımına zulmediyor. Abi biz ne yapacağız ya? Aleyhisselatü Vesselam Hira Nur Dağı'ndan indiğinde önce eve mi gitti, sokağa mı gitti? Eve gitti. Niye? Nereden başlamalıyım sorusunun tam cevabı evdi. Önce evimizi düzeltelim arkadaşlar. Dindarlığımızı eğer doğru bir düzlemde gerçekleştireceksek önce evimizde huzuru tesis edelim ya. Hanımıyla münakaşa, ya hiçbir evlilik dört dörtlük değil arkadaşlar. Her evde ufak tefek sorunlar çıkar, sıkıntılar baş gösterir. Onlar da tadı tuzudur onların. Bazen sallantılar olur, sarsılmalar olur. Bunlar olmaz değil. Ama pireyi de deve yapmayalım ya. Bir pire içinde yorganı yakmayalım ya. Yazık günah ya. Çoluk çocuk mahvolacak. Millete kendimizi gülünç duruma düşürmeyelim arkadaşlar. Yani bu dönemde korumamız gereken en önemli kurum aile kurumumuzu. Buna sahip çıkalım. Başkasına örnek olalım. Yani başkası dövüş, münakaşa, tartışma yaşıyorsa biz kendi mutluluk formüllerimizi onlarla paylaşalım. Bu sorun bizde varsa bizi kim düzeltecek? Bir inat uğruna koskoca 20 senelik, 30 senelik evlilikten sona erdiriliyor arkadaşlar. Bazı şeylerden vazgeçelim. İlla benim dediğim olacak, benim dediğim olmazsa bu evde bir şey olmaz demeyelim arkadaşlar. Şimdi şehit Yahya Sin var. Allah rahmet eylesin. Yediot Ahronot gazetesi, Yahudi gazetesi belirtiyor arkadaşlar. Yahya Sinvar'ın otopsi sonuçlarında onun öldürülmesinden yani şehadetinden önce 72 saat 3 gün boyunca bir lokma yiyecek yememiş. Bizler de demin söylediğim gibi sabah namazını kaçırırız ama sabah kahvaltısını kaçırmayız. Sonra da hamaset kokulu sloganik cümleler kurmasını çok severiz. Sabah namazını kaçıran bir adam sabah kahvaltısını diyecek ki ben sabah namazını kaçırdım. Bugün de ben kendi kendime oruçluyum diyecek. Ve kendi kendine ceza vermesini de bilecek. Bugün ben de oruçluyum diyecek. Şimdi önemli konuya geldim arkadaşlar. Şimdi bu parça o parçalardan şimdi tüme doğru gidiyoruz. Şimdi dinden soğutan dindarlık. Bunlar bizde var mı? Yok mu? Birkaç madde altında özetledim. Bunları sizlerle paylaşacağım. İslam çok anlatmaktan ziyade yaşamak ile temsil edilmesiyle müsbet sonuçlar doğuran bir din. Her birimiz okuduğumuz ayetleri, hadisleri yaşamımızda uygulayarak İslam'ı ancak böyle temsil edebiliriz. Sesimizi yükselterek, bağırarak, çağırarak olmaz bu iş. Müslüman sesinin volümünü değil, sözünün kalitesini yükselten adamdır. Sözleri güçlü olmayanlar var gücüyle seslerin volümünü yükseltirler ki baskın çıkmaya çalışırlar. Şimdi arkadaşlar bir dindarlık düşünün. Bir dindarlık düşünün. Partisine
vakfına, derneğine, dergahında büyük bir mücahit görüntüsü var. Ama evine döndüğünde ahlaksız bir insana dönüşüyor. Nezaketsizliği, kırıcılığı, kabalığı, merhametsizliği, kendi eşini ve çocuklarını bile kendinden uzaklaştırıyor. Bu adam dine zarar mı verir, fayda mı verir? Dışarıdaki o mücahitten evdekilerin payına zerrece bir ahlak kırıntısı düşmüyor. İşte bu insanı dindarlardan soğutur. Bir dindarlık düşünün. İş siyasete, ideolojiye, edebiyata gelince ondan daha Müslümanı yok. Ama iş namaza gelince huşu yok. Duaya gelince samimiyet yok. Haramlara gelince takva yok. Yaşantıya gelince örneklik yok. Davaya gelince kardeşlik yok. İnfaka gelince fedakarlık yok. Ortada ruhunu kaybetmiş, rutinleşmiş, bir ideolojiye dönüşmüş, Müslümanlıktan başka bir şey yok. İşte bu insanı dinden soğutur. Yani yanlışlar ortaya konularak doğruya doğru adım atmamız, yürümemiz gerekiyor. Bunlar bizde var mı, yok mu? Önce bir durum tespiti yapalım. Bir dindarlık düşünün. Sosyal medyada, Twitter'da, sanal alemde yaptığı İslami paylaşımlarla kendisini hayran bırakıyor. Ama iş gerçek hayata gelince o sosyal medya kahramanı, klavye mücahidi annesini babasına bile küstürüyor. Akrabalarıyla bağını koparmış. İş arkadaşları kendisinden bıktırmış. Dava kardeşleri görünce yolunu değiştirmiş. Bir Müslüman çıkıyor karşı. Bu insanı dinden soğutur mu, soğutmaz mı? Soğutur. Bir dindarlık düşünün. Camide, toplantıda, mitingde, sohbette, ders halkasında son derece takva hali. Adeta melek gibi. Hani bazılarına bize geliyorlar işte hocam böyle evlenecek bir kız var diyorlar. Şöyle evlenecek bir erkek var. Bize de söylüyorlar ya. Size de söylemişlerdir ya. Ya araya girsem mi girmem 50 kere düşünüyorsun. İyi olsa kimse aklına gelmez ama kötü olsa hedefte sen olursun ya. Başımıza gelmiştir. İllaki gelmiştir. Yani insanların size göstermeyeceği karanlık bir yüzü vardır. Bunu ya yolculukta anlarsın, ya borç alıp vermede anlarsın, ya ticarette anlarsın, ya dostlukta anlarsın. İlla ki bir yerde. Bunları geçirmeden, bunları yaşamadan bir insanın tebessümüne, güzel sözüne aldanmayın arkadaşlar. Sizi yanlış yere sevk eder. Bir dindarlık düşünün, sürekli İslam'ın hakimiyetinden bahsediyor, şeriattan bahsediyor. Ama bahsettiği İslam'ın, şeriatın ahlakı ne ruhuna, ne evine, ne de iş yerine hakim değil. Evini dizilerin, kalbini dünyalıkların, midesini haram lokmaların, ceplerine faizli kredi kartlarının hakimiyetine kaptırmış. Söylemiyle eylem arasında dağlar kadar fark var. Böyle bir insan, insanı dinden soğutmaz mı? Bir dindarlık düşünün, başkalarının sürekli kanaatı, sürekli şükrü, yetinmeyi tavsiye ediyor. Ama kendi iş hayatına gelince yaşamından, konforundan, konfor standartından, alışkanlık haline getirdiği lüks, ihtişamlı israfından zerrece taviz vermiyor. Bunu söylemi kendi yaşantısında görülmediği için insanı dinden soğutur mu, soğutmaz mı? Bir dindarlık düşün, sürekli haktan, adaletten, İslami ilke ve prensiplerden bahsediyor. Ama kararlarında adalet yok. Atamalarında liyakat yok. Tercihlerinde ehliyet yok. İşlerinde istişare olmazsa o zaman bu sıkıntı oluşturmaz mı? Dindarlık sadece yaşantımızda bizi hak değerleriyle buluşturmaya götürmene değil mi? Ehliyet ve liyakat dediğimiz şey bu. Aleyhissalatü vesselam Mekke fethediliyor. Kabe'nin anahtarı Ebu Talha'da. Ebu Talha kim? Müşrik. Müşrik. Almaya çalışıyorlar. Zorla elinden. Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Almayın diyor. O bu işte ehildir diyor. Müşrik. Bu jest karşısında Ebu Talha ileriki süreçte Müslüman oluyor. Vay be diyor, bana müşrik olduğum halde bana güveniyorlar. Demek ki ben işimi düzgün yapıyormuşum. Ehliyet, liyakat dediğimiz şey bu arkadaşlar.
Bir dindarlık düşünün. Namaz kılıyor, sakal uzatıyor, başörtüsü takıyor. Ama kıldığı namaz, bıraktığı sakal ve taktığı başörtüsü toplumda merhamet, hakkaniyet yok. Cicili bicili, renkli desenler, güneş gözlüğü üstünde. Eskiden engellenen İslami hayatlarımız vardı. Şimdi ertelenen İslami hayatlarımız var arkadaşlar. Yani o zor dönemlerde, bundan 30 sene evvelki dönemleri hatırlayın şöyle. Üniversitenin önünde nice ablalarımız kendi eğitimlerinden vazgeçtiler. Başörtüsü davasına düzgünce sahip çıktıkları için. Şimdi var ama o dava sorumluları ne kadar bilincindeyiz? Bir dindarlık düşünün. Namazını Kur'an'a, sünnete göre uygun kılıyor ama gücü gördüğü zaman esnemeye başlıyor. Orucunu Kur'an ve sünnete göre tutuyor ama ticaretini mevcut piyasa şartlarına, menfaatine göre yapıyor. Başını Kur'an ve sünnete göre örtüyor ama gerisini modaya ve nefsine uyduruyor. Yani dinden dilediğini seçiyor, dilediğini terk ediyor. Böyle bir tutum insanları dinden soğutmaz mı? Demem o ki lisan-ı hal, lisan-ı kaldan üstündür. Yaşantı söylemden daha üstündür. Ne olur? Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak, Müslüman elinden ve dilinden herkesin selamet bulduğu insandır. Mümin varlığı insanlara huzur ve güven veren insandır. Bu vasıfları üzerimizde bulundurmaya çalışalım. Namaz kılıp insanları aldatıyorsak, oruç tutup yalan söylemeye devam ediyorsak, hacca gidip düzenbazlığa devam ediyorsak, dindar olduğumuzu söyleyip insanları kandırabiliyorsak, o zaman arkadaşlar dine en büyük zararı din dışı, din düşmanlarından fazla biz veriyoruz demektir. Dindarlığımızı yeniden masaya yatırmak zorundayız. Yanlışlarımızı görüp onları tespit etmek zorundayız. Hak ve hakikat ilkeleriyle hareket etmek zorundayız. Bu değerler bizim iç dünyamızda yer ederse o zaman İslam'ın kokusu bizden gelmeye başlar kıymetli kardeşlerim. Şimdi bizi çürüten bir takım kelimeler var, deyimler var, atasözleri var maalesef. Dilimize oturmuş. Bal tutan parmağını yalar. Bak. Hırsızlığı mübah göstermenin kılıfını bulduk. Bu sözle. Devletin malı deniz dedik, yemeyen bilmem ne dedik. Devleti soymayı mübah gösterdik. Yani adam kaçak elektrik kullanıyor. Ve tarlasını, binlerce hektar dönümlük arazisini o elektrikle suluyor. Bu büyük bir vebal değil mi arkadaş? Bu hırsızlık değil mi arkadaşlar? Bir sürü insan onda hakkı olmuyor mu? Oluşmuyor mu? Ve ondan çıkan mahsulde bir haramlık mevzu bahis olmuyor mu? Kazancına insan helal kazanç yerse niye haram katar ki insan? Yemeyenin malını yerler. Dolandırıcılığı öğrendik. At binenin kılıç kuşananın dedik. Gaspçılığı mübah gördük. Söz gümüş ise sukut altında dedik. Ortamı yalancıya bırakmayı mübah gösterdik. Komşuda pişer bize de düşer dedik. Hazırcılığı mübah gördük. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dedik. Menfaatçılığı mübah gördük. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedik. Ve bencilliği öğrendik. Bencilliği öğrettiler. Halbuki İslam'da İsar denen bir kavram var. Allah'ım önce kardeşime nasip eyle, ondan sonra bana nasip eyle. Kardeşimi kendime tercih etme duruşum vardı benim Müslümanlıkta. Şimdi kardeşimin olmasın, önce benim olsun. Benden kalan artan kalırsa o da olmasın. Hasetçiliği öğrendik. Üzümünü ye, bağını sorma dedik. Haramı mübah gösterdik. Adam aracıyla gidiyor. Adam daha üzümleri tiyeklerinde duruyor. İncirleri ağaçlarında duruyor. Cevizler ağaçta duruyor. Geçerken bakıyor. Dur diyor. Niye diyor? Niye? Göz hakkı kaldı diyor. Göz hakkını da çıkartıyor. Hani Allah'ın hakkı.
Tamam, evlat hakkı biliyoruz, çocuk hakkı diyor, eş hakkı diyoruz, namaz hakkı, Allah, bunlar biliyoruz. Göz hakkında insan nasıl uyduruyor, nasıl kılıf buluyor? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ın mantığına döndük. Köprüden geçene kadar ayıya dayı dedik. Kurnazlığı takiyeyi mübah gördük. Sonra toplum neden bozuluyor diye oturup ağıt yaktık. Suçlu nerede? Suçlu biziz arkadaşlar. Uzakta değil, sağda solda değil. Dolayısıyla kendi geleneğimiz, kendi dini değerlerimiz başta olmak üzere örfümüz toplumun yazılı olmayan hukuk kurallarıdır. Eğer kelimelerimiz, deyimlerimiz, atasözlerimiz sağlam olduktan sonra bu da bizi iyiye yönlendirir arkadaşlar. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Yani bazen bir söz savaşı ortadan kaldırır. Bazen bir söz söyler, kellesini götürür adamı. Dolayısıyla ne deriz? Bıçak yarası zamanla kapanır ama dil yarası zaman geçse de kapanmaz deriz, değil mi? Çok güzel bir söz bu. 30 sene evvel söylenmiş incitici bir laf, yüz yüze karşı karşıya kalırsak o söz o gün hatırlanır. Sanki dün söylenmiş gibi. Bıçak yarası kestin, kapandı. Bir hafiften ama kapandı. Bitti. Ama dil yarası zaman geçse de kanamasını gördüğü zaman sürdürür arkadaşlar. İleride, şimdiki hayatımızda ileride dostumuzla, arkadaşımızla yüz yüze bakamayacağımız davranışlar sergilemeyelim. Çünkü bir gün yolumuz kesişecek arkadaşlar. Karşılaşacağız. Ya kız almada, vermede, ya evlilikte, ya nişanda, ya düğünde, ya ticarette. Falan ya da karşılaşmıştık. Ben arkadaşları bazen şeye götürürüm, mezarlığa götürürüm. Hani hazır mezarlar vardır. Götürürüz böyle. Halı da götürdük. İçeri koyardık. Bir arkadaş da geldi bizimle beraber. Eşofmanla dedik, sabah işin var mı dedik. Yok dedi. Gel bize takıl. Biz de Sahire'ye gittiğimizi zannedilmiş. Halları aldık. Mezarlık tarafına gittik. Allah Allah demiş. Mezarlıkta da Sahire yapılmaz ama demiş. Kendi kendine düşünüyor. Herkes mezarın içerisine giriyor. Halı örtülüyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ondan sonra telkin yapılıyor. Kendisini oradan birisi hissetsin diye. Çıkan tabii renk yatıyor. Çıkan gözyaşı içerisinde. Bizim bir arkadaş vardı. Çok matraktı. Öğretmen bir arkadaş. Bizim bir arkadaş da profesör. O oğlunu okula yazdırmak istiyor. Yanına gidiyor. Birkaç ay sonra gidiyor yanına. Müdürün yanına. Hocam diyor, çocuğumuzu diyor okula kaydettireceğiz dedi. Tabii diyor, oturun diyor, buyurun. Çay söylüyor kendilerine. Bizim profesör arkadaş, okul müdürü diyor ki, ya hocam ben sizi nereden tanıyorum ya diyor. Bir yerden gözüm ısırıyor ama diyor. Ayıp ya diyor. Mezar arkadaşıyız, tamam, yan yana yattık diyor. Mezar arkadaşıyız. Yani güzel hatırlar bırakmamız gerekiyor. İleride dostluğumuzu pekiştirecek, güçlendirecek ve ileriye, geleceğe taşıyacak güzellikler bırakmamız gerekiyor. İnsan bıraktığı izlerle gelecekte hatırlanır. İyi veya kötü.